Merhaba, geçenlerde Instagram'da bu keçe boyunluğu paylaşmıştım. Güzel yorumlar ve beğeniler aldı. Bunun bir benzerini bu videoda yapmak istiyorum. Ancak bu boyunlukta yaptığım dekorasyondan daha farklı bir süsleme yapacağım. Bu boyunluk için bir şablona ihtiyacım var. Onun çıkarılışını göstereceğim. Ve yüzey dekorasyonunda ipleri nasıl kullandığımı ve hangi tür yün döşeme tekniği kullanacağımı göstereceğim. Bu boyunluğu hazırlarken ben balık sırtı yün döşeme tekniği kullanmıştım. Çünkü bundan elde edilen keçeler güzel bir dokuya sahip oluyor. Esnek oluyorlar ve daha bir bütünlük halinde, deliksiz, daha sağlam bir hem ince hem de sağlam esnek bir keçe oluşturuyorlar. Burada ben tensel kullanmıştım yüzey dekorasyonunda. Hem arkada hem önde tensel kullanmıştım pembe yün üzerinde. Ama bu çalışmada, burada göstereceğim çalışmada farklı bir yüzey dekorasyonu kullanmak istedim. Şimdi şöyle küçük bir parça yaptım. Bu parça üzerinde farklı renkte ve farklı cinste ipler var. Bunlar neler? %100 akrilik ebrulu ip, simli ip, bunlar hep örgü ipi ve bir de perde ipi kullandım. Hangisinin daha güzel tutacağını test ettim. Şöyle yaptım. Bunu döşerken 90 derece 2 kat yün kullandım. Yani birbirine 90 derece açıyla 2 kat yün kullandım. Sonra üzerine sıra sıra bu iplerden dizdim. Ve normal keçeleştirme işlemi uyguladım. Hangisinin güzel tuttuğunu gözlemledim ve nasıl bir şekil alacağını önceden görmek istedim. Şimdi yünleri 90 derece döşediğinizde elde edeceğiniz keçe verevden esner, enden ve boydan fazla esnemez. Burada gördüm ki kullandığım bu ebruli akrilik ip çok güzel bir şekilde yüzeye tutundu. Simli ip ona göre daha zor tutundu ama nihayetinde tutundu. Buradaki perde ipi simli bir perde ipiydi bu. Bu ise ekstra üzerine bir miktar yün koymama rağmen oldukça zor tutundu. Kuvvetle çektiğimde elime geliyor. Bunu kullanmayı düşünmüyorum. Peki ipten ipe niye fark ediyor? Şöyle bir açıklama getirebilirim belki. Ee, Bunun yüzeyi aslında perde ipi ile bu simli ipin yüzeyi birbirine çok benziyor. İkisi de polyester içerikli ve kaygan. Ama bu simli ipin yüzeyinde minik minik tüyler var, simler var. Bu simler sanırım keçe ile birlikte kaynaşıyor ve yün keçeleşirken bu minik uçlardan bu bu ipi de tutarak yüzeye çekiyor. Normalde akrilik ip, koton ip bunlar tek başına keçeleşmezler. Yüzeydeki yünler birbirine kenetlenirken yani keçe oluşurken yünler hem aşağıya hem yukarıya hem sağa hem sola hareket halindedirler. Çünkü biz onun üzerine ovma hareketiyle su ve sabunla hareketlendiriyoruz. O sırada kaynaşıyorlar. Parmak uçlarım yün lifleri olsun, şunlar olsun, yün lifleri olsun. Bunlar keçeleşme sırasında birbirleri üzerinden keçeleşiyorlar ve belli bir noktada kenetleniyorlar. Ancak bu kenetlenme noktasına gelene kadar yünler hareket halinde yüzeyde. İşte o esnada yüzeyde bulunan her neyse mesela bu kumaş olabilir. Kumaşın içinden böyle yukarıya doğru geçebilir. Ya da buradaki yünleri tıpkı işte elime tutar gibi bu şekilde tutabilir. Yani yüzey dekorasyonunda yüzeydeki yünler önemli rol oynuyorlar. O nedenle yüzeydeki yünlerin keçeleşmemesi, ilk etapta keçeleşmemesi, bunları tutabilmesi için yüzey dekorasyonunda ve Nuna Felting'de oda sıcaklığındaki suyla çalışılıyor. Yani sıcak suyla, ılık suyla çalışılmıyor. Şöyle bir deneme yaptım. Şimdi ben bu çalışmada yünlerimi balık sırtı döşemiştim. Dedim ki iki farklı deney yapayım. Bir tanesinde yünlerimi birbirine 90 derece döşeyerek çalıştım.
Bir diğerinde de yünlerimi balık sırtı yün düzeyiyle çalıştım ve üzerine buradaki akrilik ipten koydum. Sıra sıra koydum. Bu ipten de koydum, bu ipten de koydum. İkisinden de farklı renklerde koydum. Buradaki ipler de aslında bu akrilik iplerin ayrılmış hali. Renklerine göre onları kategorize ettim. Bu şekilde ayırdım ve hangi renk uygunsa onu koymak için bu şekilde davrandım. Gördüm ki ikisini de aynı anda keçeleştirdim bu arada. Yani buna ne yaptıysam buna da yaptım. Gördüm ki 90 derece döşediğim yün düzeninde üzerindeki ipler daha nizami bir şekilde tutunuyorlar ve keçeleşiyorlar. Yüzeyde tutunuyorlar, keçeleşmiyorlar. Balık sırt yün düzeyinde ise iplerin hareketi ve dalga sıklığı çok daha farklı oldu. Sanırım bunda yünler birbiri üzerinde bu şekildeyken bunda yün yönü farklı olduğu için hem dalga düzeni hem yüzeydeki tutunma miktarı bunda biraz daha farklı oldu. Bu düzensizliği pek sevmedim. O yüzden bu şekilde görünmesini istiyorum. Yeni yapacağım boyunlukta. Bu boyunluğu 90 derece yün sistemiyle döşemeyi düşünüyorum. Bunun için bir şablona ihtiyacım var. O şablonu çıkarmak için de normalde günlük kıyafetlerinizden birine gerek var. Şimdi kalıp olarak ne kullanacağım? Ben kalıp olarak üzerime iyi olan, tam oturan bir penye body kullandım. Omuz, yaka ve diğer omuz kol evi üzerinden bu şekilde kalemle çizerek, buralardan kalemle çizerek bir şekil oluşturacağım. Kaymaması için iğneledim. Bunu niye yapıyorum? Bir kağıt üzerinde desenimi, modelimi oluşturacağım. Ondan sonra onu çekme faktörüyle çarpıp büyüteceğim. Evet, penye body ile oluşturduğum çizim bu şekilde. Artık boyunluğumun şeklini oluşturmak istiyorum. Az önce gösterdiğim boyunluk gibi yapacağım. Hafif sivri bir yaka omuzlardan gelecek ve aşağıda bitecek. Şimdi nerede bitmesini istiyorum? Yine ilk yaptığım örnekte olduğu gibi göğüs hizasında bitsin istiyorum. Şimdi kol altım burası ise eğer 4 parmak, yaklaşık olarak 4 parmak aşağısı göğüs hizasına gelebilir. Şuradan işaretledim. Yani son hiza burası olsun istiyorum. Şöyle çizdim sınırımı. Burası da şöyle tam boğazımın bittiği yerden bir parmak aşağısını işaretledim. Şuraya da. Yani şu kadar bir genişliği olsun. Omuz uzunluğu olsun istiyorum. Yapacağım boyunluğun. Yakası omzumdan taşsın mı? Omzum kadar mı olsun? Fazla taşmasın. Omzumdan büyük olmasın diyorum. Sonra buradan tam şurayı hizalıyorum. Orta noktayı. Şöyle. Şimdi şuradan şu şekilde geliyorum. Buradan da göz kararı bu şekilde geliyorum. Yani yakamın bitmiş hali aşağı yukarı bu kadar olacak. Şimdi buraya çiziyorum. Evet, yeşille belirlediğim sınır benim yeni yapacağım keçe boyunluğun alanı. Şimdi bitmiş hali buysa bunu çekme faktörüyle çarpıp büyütmem gerekiyor. O yüzden bunu nasıl büyüteceğimi düşünmem lazım. Ben şöyle bir yöntem buldum. Bunu ben eldivende de yapmıştım. Tek parmaklı bir eldiven yapmıştım. Onda da yapmıştım. Elimin orta noktasını bulup o noktadan dışarıya doğru çizgiler çizerek çekme faktörü oranında büyütmüştüm şablonumu. Bunu da öyle yapacağım. Şimdi bunu bir göz kararı bir çerçeve içine alacağım. Şu şekilde buradan şu omuzumu hizalıyorum. Buradan çerçeve içine aldım. Bir de şurada omuz başlarım var. Şöyle geriye alalım.
Oradan gitti kağıt. Neyse, idare edeceğiz. Miraç kağıdı o kadar ince ki keçeli kalemle çizdiğim yer yumuşadı ve yırtıldı. Evet, çerçeve içine aldım mavi renkli kalemle. Şimdi bunun enini ve boyunu ölçeceğim ve orta noktasını bulacağım. 37 santimetre. Tamam mı? Bunun tam orta noktası, bakıyorum. Evet, 18 yaklaşık. 17,5. Şuralarda bir yer. Evet. Sonra bir de boyundan bakıyorum. 27, 13,5. Şöyle 27 santimetre. Bunun ortası da aşağı yukarı şurası. İki noktayı, bu yataydaydı bu. Bu da dikeydeki orta nokta. İkisini birleştiriyorum. Burası kalemin orta noktası. Şimdi bu noktadan şöyle daha büyük bir cetvelle sağa sola çizgiler çizeceğim. Her yöne, özellikle omuz başına, yaka ortasına, omuz ortasına, alt uçlara olmak üzere birçok yönde rastgele çizgiler çizeceğim. Sonra bu doğrultularda şablonumu büyüteceğim. Evet, birçok noktada, özellikle yaka başı, omuz başı, alt uç, yanlar, birçok noktada doğrular çizdim. Şu mavi doğruları. Bunların yeşil şablonu kestiği yerleri ölçeceğim. Şimdi şuradan başlayayım. Bakın, bu mavi nokta merkezden şuraya doğru gelmiş ve yakayı burada kesmiş. Orayı hemen ölçüyorum. Şöyle yapalım. Şimdi merkezden yukarıya doğru ölçtüm. 17 santimetre. Tamam. Şimdi 17 santimetre, pardon, bu 17 santimetreyi 1,7 ile çarpıyorum. 17 santimetreyi 1,7 ile çarpıyorum. 28,9, yaklaşık olarak 29 santimetre. Yani şuradan şura artık 17 santimetre değil, yukarıya doğru, dışarıya doğru uzayacak ve toplamda 29 santimetre olacak. 29 santimetreden 17 santimetreyi çıkarıyorum. 12 santimetre. Bu noktadan yukarıya doğru gitmem gerekiyor. Şöyle geri alalım kamerayı. Şimdi şurayla benim işim vardı. Dolayısıyla buradan yukarıya doğru şu hizada 12 santimetre gitmem lazım. Geliyorum. 12. Şurayı doğruluyorum. Şu hizada gitmem lazım. Ve geliyorum buraya, noktamı koyuyorum. Artık bakın, şuradaki nokta benim için önemli bir nokta. Çünkü şablonumu büyütürken artık buradan itibaren büyüteceğim. Şimdi gelelim diğerine. Sıra burada. Burayı kesmiş. Buradan burayı ölçelim. Burada da 17,5 santimetre. Burayla şimdi 17,5 çarpı 1,7. Onu da hesaplayayım. Bu da yaklaşık olarak 30 santimetre. Tamam. 30 santimetre. Bunu yani iki türlü yapabiliriz. Ya 30'dan 17,5'u çıkarıp aradaki farkı yukarıya doğru götürebiliriz. 12,5 santimetre. 12,5 santimetre. Ya da direkt buradan yukarıya doğru şöyle alalım. 30 santimetre çıkabiliriz. Dediğim gibi bunun iki yolu var. Birincisi buradan yukarıya doğru 12,5 santimetre gitmek. Bir diğeri de buradan yukarıya doğru 30 santimetre gitmek. Yani ikisi de olabilir. Şöyle bakın. Bu sefer hesapladığım uzunluğu kullanıyorum.
Aradaki farkı değil, hesapladığım uzunluğu. Aynı şeyi şimdi bura bitti, bura bitti. Sıra burada. Burayı ölçeceğim. Şurada kesmiş şablonumu. Orayla merkez arasındaki uzaklığı ölçeceğim. 20,5. 20,5 çarpı 1,7 yaklaşık 35 santimetre. Tamam. Yani bunu artık çıkarma yapmayayım. 35 santimetre. Şimdi buradan buraya şuradaydım. 35'i buluyorum. Evet, 35'i merkeze koydum. Şu doğrultuda gidiyorum. Tam da şurası. Tam da şablonun, kağıdın bittiği yer. Görebildiniz mi? Şurası. Evet. Bakın. Şimdi normalde benim ölçüm, omuz ölçüm bu kadardı. Bunu 1,7 ile büyüttüğüm zaman nereden nereye geldi? Artık. Yani bu böyle büyümüş oldu. Bunu aynı şekilde ben şu nokta için yapacağım. Bu nokta, bu nokta. Sonra burası, 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 bura. Bu şekilde oluşturduğum, kesiştirdiğim bütün noktalar için yapacağım. Ve bir şablona ulaşacağım. Evet, şablonumun son hali bu. Şimdi bunu keseceğim. Evet, kestim şablonumu. Şimdi bunu plastik bir zemin üzerine aktaracağım. Plastik bir raf örtüsü kullanıyorum. Bunu üzerine koyacağım. Bu şekilde. İşaretleyeceğim ve keseceğim. Evet, bunu çizdim ve kestim. Kullanacağım şablon artık bu. Şablonun uç tarafına kullandığım plastik yeni yetmedi. O yüzden şuraya ek yaptım. Ben ek yaptığımda şablona bir ek yaptığımda koli bandı yerine maskeleme bandı kullanıyorum. Maskeleme bandı suya karşı çok dayanıklı. Herhangi bir yırtılma, ayrılma, kopma gibi bir şey olmuyor. O yüzden önerebilirim. Evet, şimdi bu şablonu kullanarak bunun üzerine yün döşeyeceğim. Çeşitli dekorasyonlar yapacağım ve nihayetinde keçe boyunluğuma ulaşacağım. Hadi şimdi yapım aşamasına geçelim. Plastik şablonumu hazırlamıştım. Şimdi bunu yünle döşeyeceğim. Kenarları öncelikle yerleştiriyorum. Çünkü kenarlar eğer açık uçla kalırsa marullanır, daha zayıf görünür. Kenarları öncelikle bir çerçeve içine alacağım, omuzlar hariç. Ondan sonra iç tarafları döşemeye başlayacağım. Kenardan birazcık dışarı taşmasını istedim. Şablonun arka tarafından yakayı çevireceğim için bunu böyle tercih ettim. Birinci katı oldukça ince, tek yönde döşedim. Şimdi diğer omuzu da aynı şekilde döşeyeceğim. Yakanın ortasından aşağıya doğru bir hat olduğunu düşündüm. O hattın solunu ve sağını birbirine simetrik şekilde döşemeye çalıştım. Yani sol tarafı döşerken onu ortaya kadar, sağ tarafı döşerken de onu ortaya kadar döşedim. Bu şekilde daha homojen bir yün dizilimi sağlamış oldum.
Birinci kat dizildi. Şimdi elimle yoklayarak eksik kalan yerleri tamamlıyorum. Birinci kat aşağı doğru yönde ise ikinci kat buna tam zıt yönde olacak şekilde döşenmeli. Bunu ben şablona göre belirledim ve şimdi ikinci katımı döşüyorum. Yine orta kısımda bir çizgi olduğunu, hayali bir çizgi olduğunu düşündüm ve orayı diğer tarafa geçirmiyorum. O çizginin sol tarafını ve sağ tarafını birbirine eşit olacak şekilde dolduruyorum yünle. İkinci katı da ince bir şekilde birinci katın üzerine yerleştiriyorum. Evet, ikinci katta dizildi. Biraz daha sağlam olması, deliksiz olması için çok ince olacak şekilde üçüncü katı da yerleştiriyorum. Oldukça ince tutamlar yerleştirmeye çalışıyorum. Çok kalın olmasını istemiyorum çünkü boyunluğumun. Yünü döşedikten sonra ipleri yerleştiriyorum. Simli polyester bir örgü ipi kullandım burada. Yüzeye biraz pırıltı vermesi için tercih ettim. Ama tabii ki yün içeriği olan, çok az bile olsa yün içeriği olan ipler kullanılması yüzeye çok daha güzel tutunmasını sağlar bu tip dekorasyonlarda. Diğer kullandığım ip ise ebruli bir ipti, akrilik örgü ipi. Daha sonra oda sıcaklığındaki sabunlu suyu yünün üzerine serpiştiriyorum. Süngerle yerleştirmek hem fazla suyu almamıza hem de daha kolay yaymamıza neden oluyor. Daha sonra eldiven geçirerek elime sabunu yüzeye güzelce yedirmeye çalışıyorum. Eldivenle çalışmak hem elleri koruyor hem de tül üzerinden çok daha rahat kaydığı için daha güzel keçeleştiriyor. Son zamanlarda bu favori uygulamam oldu benim. Kullandığım suyun sıcaklığı oda sıcaklığında, yani çeşmeden, şebeke suyundan nasıl geliyorsa suyun sıcaklığı o şekilde, herhangi bir ısınma vesaire yok. Bunun sebebi şu, okuduğum bir kaynakta şöyle diyordu: Nuno Felting'de ve yüzey dekorasyonunda başka objelerle yüzey dekorasyonu yaparken yüzeydeki yünlerin keçeleşmemesi gerekiyor. Bu yüzden soğuk su kullanmak lazım. Eğer sıcak su kullanırsak keçeleşme hızlı olur ve yüzeydeki nesneyle o yün lifleri temasa geçmeden direkt diğer yünlerle temasa geçer ve keçeleşir ve yüzeydeki o koyduğumuz şey, kumaş veya ip, yüzeye tutunamaz, akar gider. O yüzden oda sıcaklığındaki suyla çalışmak gerekirmiş. Şimdi diğer yüzeye de ben tensel yerleştirdim. Mavi ve fuşya renkli tenselleri yerleştirdim. Şu anda şablon yok. Altta veya üstte şablon yok. Şablonu ayırdım. Arka tarafı düz renkli de bırakabilirdim ama çift yönlü kullanmak için böyle bir şey tercih ettim. Evet, tenselleri yüzeye tutturabilmek için sabunlu suyla güzelce ovmam gerekiyor. Titreşim hareketleri yaparak uyguladığım kuvvetle bu şekilde yüzeye tenselleri tutturmaya çalışıyorum. Şimdi şablonumu yerleştirdim. Şablonu yerleştirmemin sebebi boyunluğun yaka kısmını oluşturmak için. Artan kısımlarını bu şekilde şablonun üzerine çeviriyorum ve buraya şimdi boynun arka kısmı, omzun arka kısmını çevirecek şekilde yün döşeyeceğim. Boyunluğun arka kısmını oluşturuyorum. Buraya bir plastik bariyer koyuyorum. Çünkü keçe yünüyle döşeyeceğim yeni yünün
temas etmesini istemiyorum. Kaynaşır, yoksa ayırmam mümkün olmaz. O yüzden temas etmesini istemediğim her yere mutlaka bir plastik bariyer koyuyorum. Arka tarafın şekli bebe yaka, açık bebe yaka olacak. Hayali bir şekil düşünebilirim burada veya bir asetat kalemiyle ya da CD kalemiyle çizip hatlarımı belirleyebilirim. Ön tarafta 3 kat yün kullanmıştım. Arkada da 3 kat yün kullanıyorum. Yünlerin diziliş yönleri önle aynı. Her yönde 100 kere yuvarlama işlemi gerçekleştireceğim. Bunu boyunluğun hem altına hem üstüne hem sağından hem solundan yapmaya çalışacağım. Bundan sonraki aşamaları dediğim gibi yuvarlama, ovma, sert hareketlerle yere atma, tekrardan sabunlu suyla ovma şeklinde birbirini tekrar eden hareketler olacak. Ben video fazla uzamaması için aşamaları çok kısa kısa gösterdim. Şablon kenarına denk gelen yerler daha az keçeleşir çünkü ellerimiz oraya daha az temas eder. O yüzden şablonu çıkardıktan sonra oraları ekstra ovmamız gerekir. Boyunluğu akan suyun altında duruladım. Sirkeli suda beklettim. Bunun nedeni sabunun yarattığı bazik pH'ı sirkenin asidiyle nötralleştirmek ve yünün rengini sabitlemek içindi. Evet, fazla taşan ipler vesaire varsa onları da keserek güzelce temizledim boyunluğumu. Şimdi bir havlunun üzerine bırakarak kurumasını sağlayacağım. Boyunluk bitti. Gömlek üzerinde bu şekilde görünüyor. Yakından göstermek istiyorum. Kullandığım ip simli ip, polyester içerikli bir ipti. Fena tutunmadı. Ama çok daha iyi olabilirdi tabii ki yüzeye tutunması. Kullandığım iplerde yün içeriği hiç yok. Birazcık olsun yün içeriği olsaydı çok daha güzel bir dekorasyon olabilirdi.
olabilirdi. Daha iyi tutunabilirdi yüzeye ama bu da fena değil. Ütülendikten sonra bu şekilde görünüyor. Ben bunu çift yönlü çalıştım. Arka yüzeyinde de tenseller var. Bunların üzerine daha sonra ince minik boncuklar işlemeyi düşünüyorum. Arkadan görüntüsü de şu şekilde. Arkaya keçe ip yapmayı düşünüyordum ama çalışma çok geç bitti. Çok yoruldum. O yüzden kurdele bağlamayı tercih ettim. Kolaya kaçtım. Tabii ki çıt veya düğme de dikilebilir ancak bu çift yüzlü bir boyunluk olduğu için düğmeyi tek tarafa değil iki tarafa da dikmem gerekecekti. O yüzden kurdela yapmayı tercih ettim. Evet, ön yüzden bu şekilde görünüyor. İpi yüzey bu şekilde. Şimdi bir de arka yüzeye bakalım. Evet, arka yüzeyden görüntüsü de bu şekilde. Böyle. Tenseller ışıkta hafif sedefimsi bir parlaklık veriyor. Kullandığım fuşya ve mavi tenseller incelikleri farklıydı. Fuşyayı daha ince kullandım. Mavileri daha kalın. Dolayısıyla fuşyalar biraz daha soluk duruyor. Ne kadar kalın atarsak deseni o kadar güçlü duruyor tenseller yüzeyde. Evet, bu şekilde. Bakın şuralardan ipler de çıkmış hatta. Bunları da aslında kesecektim ama fena durmadı. O yüzden kalsın dedim. Evet, bu şekilde boyunluk çalışmam böyleydi. Bunun çok farklı versiyonları yapılabilir. Bebe yaka, oval, arkadan düğmeli, çıt çıtlı, hatta keçe ip yapıp keçe ipin ucuna lale ya da çiçekle çalışılabilir. Çok farklı alternatifleri var. Bence güzel bir çalışma olabilir. Hem satış anlamında hem kendiniz için bir aksesuar üretme anlamında. Bence güzel olabilir. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.